Merhabalar, bu videoda Fransız Rivierası'nın en güzel şehirlerinden biri olan Nice'e dolaşacağız. Videoda Nice'e dair yeme içme, konaklama ve görülmesi gereken yerlerle ilgili bilgiler bulacaksınız. Nice'te güne başlamanın en güzel yollarından biri şüphesiz sahil boyunca uzanan 7 kilometrelik ünlü İngiliz yolunda yürüyüş yapmak. Nice şimdilerde daha çok yaz turizmi için tercih edilse de aslında 200 yıldır popüler bir kış turizm merkezi. Zengin Kuzey Avrupalılar ve İngiliz aristokratlar seneler boyunca özellikle soğuk kış aylarında Nice'i tercih etmişler. Hatta Nice, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne bile kış turizm şehri olarak girmiş. 1820'deki sert kış Nice'e dilenci akını getirince kış tatili için burada olan İngilizler bu insanların yürüyüş yolu yapımında çalışmasını önermişler ve İngilizlerin de desteğiyle yolun yapımına başlanmış. Fransa'da tatlılar gerçekten çok iddialı ve güzel bir yürüyüş sonrasında iyi bir kahvaltı için tercih edebileceğiniz Nice'te birbirinden güzel birçok patisiyer var. Burada çok güzel tatlıların yanında çok güzel sandviçler, kruvasanlar da bulabiliyorsunuz. Bunlardan biri Armand'tı. Şu an fiyatlarını da görüyorsunuz. Yine hem ürünlerinin görüntüsü hem de lezzetiyle kalbimizi kazanan bir diğer patisiyer de Philippe Tayac oldu. Nice'te 350 bin civarında insan yaşıyor ve Fransa'nın en büyük 5. şehri. Eminim şehirde keşfedilmeyi bekleyen daha birçok güzel mekan vardır. Nice gezi rotanızda muhakkak olması gereken yerlerden biri de şehrin ana meydanı olan Massena Meydanı. Meydanda yer alan Fontaine de Soleil yani Güneş Çeşmesi de meydana ayrı bir güzellik katmış. Bu meydana bir fırsatını bulup akşamda uğramanızı öneririm. Biz meydanın akşamki görüntüsünü çok daha fazla sevdik. Massena Meydanı Old Town'u keşfetmeye başlamak için de iyi bir seçenek. Videoda izlediğimiz rotayı takip etmek isterseniz açıklamalar kısmında rotamızı bulabilirsiniz. Old Town'da ilk karşılaşacağınız yerlerden birisi çok güzel bir meydanda yer alan şehirle çok iyi uyum sağlamış Adalet Sarayı binası olacak. Gerçekten çok güzel bir mimariye sahip 130 yıllık bu binanın üzerinde Fransız devriminde slogan haline gelmiş eşitlik, özgürlük ve kardeşlik anlamına gelen Liberty, Equality, Fraternity kelimeleri yer alıyor. Old Town'da fotoğraf çekilmek isteyeceğiniz birçok yer bulacağınıza da eminim. Yine Old Town'daki Rossetti Meydanı'nda Nice'in en büyük katedrali var. 1650-1699 yılları arasında inşa edilmiş barok mimarisine sahip bu katedral çok sayıda sanat eserine de ev sahipliği yapıyor. Katedralin biraz ilerisinde her köşesi incelikle süslenmiş, ilginç bir dekorasyona ve gerçekten güzel eserlere sahip bir Katolik kilisesi de yer alıyor. Bir sonraki durağımız ünlü Cours Salier Pazarı.
Bu pazar çiçek pazarı olarak anılsa da aslında çok daha fazlası var. Henüz Nice özgü Soka'yı denemediyseniz yine bu pazarda bulabilirsiniz. Bu gördüğünüz pazar haftanın her gün açık. Sadece pazartesi günleri bunun yerine antika pazarı kuruluyor. Old Town'dan ayrılıp sahile doğru yürüdüğünüzde yine kendinizi İngiliz yürüyüş yolunda buluyorsunuz. Hava güzel olduğunda, ki yılın 300 günü güneşli olan bu bölgede havayı güzel yakalamak çok zor değil. Burası gerçekten çok daha güzel oluyor ve şehre canlılık kazandırıyor. Nice, Fransız Rivierası'nın diğer şehirlerini ve Monaco'yu keşfetmek için de çok uygun bir noktada. Biz de bu gezintimizde Cannes, Antibes, Monaco, Menton ve Ezvillage gibi yerleri de ziyaret ettik. Oralarla ilgili videoları ve Fransız Rivierası'nda ulaşımla ilgili çektiğim bir videoyu da yine kanalımda bulabilirsiniz. Biz Nice'i Ocak sonunda ziyaret ettik. Özellikle çevreye yaptığımız günübirlik gezilerde birçok yerin kapalı olduğunu görsek de uçak biletleri ve otel fiyatı yaza göre çok daha uygundu. 4 gece ve ulaşım için toplamda 25.000 TL civarında bir ödeme yaptık. Yaz aylarında deniz turizmi için burayı tercih etmeyi düşünenlere Nice merkezdeki sahilin taşlı olduğunu hatırlatmak isterim. Ama çevrede kolayca ulaşılabilecek çok güzel kumlu plajlar da var. Şimdi Nice'te bulabileceğimiz en güzel manzaranın olduğu yere doğru hareket edeceğiz. Ama ondan önce otel arayışında olanlar için kendi kaldığımız oteli de göstermek istiyorum. Biz konaklamak için Aria Otel adında küçük bir otel tercih ettik. Gördüğünüz gibi şurada bir yatak, şurada bir masa var. Şunların kullanımı ile ilgili bir şeyler söyledi. Ücretsiz olduğunu söyledi sanırım. Çok da anlamadım ama anladığım kadarıyla bunlar hediye. Burada açık bir dolap var. Burada bir tuvalet. Hemen bakalım. Şöyle banyo. Temiz görünüyor, güzel görünüyor. Bu otelle ilgili en çok hoşuma giden şey şu balkonda aşağı tarafın manzarasıydı. Bazı odalarda burada oturabileceğiniz bir şey de vardı. Şuradaki gibi. Maalesef bizimkinde yok. Eğer öyle olsa çok daha güzel olurdu. Sanırım bu taraftaki tek balkonun olmadığı oda bize denk geldi. Yine de şuraya çıktığınızda şu parkı görmek gerçekten keyifli. Biz bu oda için 270 euro ödedik. Yani 10 bin lira civarında bir para yapıyor bugün için. Geldiğimizde de 18 euro kadar bir şehir vergisi aldılar. O genelde otellerde oluyor. Sezon dışı olduğu için şu an otel fiyatları gerçekten çok uygun. Sadece oteldeki asansör çok küçük oldu ve biz de çocuk arabasıyla olduğumuz için yukarı çıkışlarda biraz zorlandık. Ama onun dışında memnun olduğumu söyleyebilirim. Yürüyüş yolunu takip ettiğinizde sizi I Love Nice yazısının olduğu yere götürecek. Bu tepede gerçekten çok güzel bir manzara var. Ayrıca sürekli inip kalkan uçakları, onların denize düşen gölgelerini izlemek de gerçekten çok keyifli. Ama asıl manzara Colindy Chateau'da ve buraya ya bu merdivenleri ya da şu hemen arkasında yer alan asansörü kullanarak ulaşabilirsiniz. Biz tabii ki çocuk arabasıyla olduğumuz için asansörü tercih ediyoruz. Buraya ulaştığınızda tek elde ettiğiniz şey manzara değil, aynı zamanda çok güzel bir park da var. Tepenin arka tarafına doğru dolandığınızda Nice limanını da görebilirsiniz. Bu noktadan Nice gerçekten çok güzel görünüyor. Old Town'u izlemek, çiçek pazarında alışveriş yapanları görmek,
Yürüyüş yolunda yürüyenleri izlemek gerçekten çok keyifli. Şatodan indikten sonra yine yürüyüş yolunu kullanarak Massena Meydanı'na geliyoruz. Bu arada meydanda bu sene 12 Şubat'ta başlayacak Nice Karnaval için çalışmalar başlamış gibi. Biz denk gelemedik ama fotoğraflarda gerçekten çok eğlenceli görünüyordu. Ayrıca yine çok keyifli görünen Monton Limon Festivali de Şubat ayının ortasında başlıyor. Yani Şubat ayı bu taraflara gelmek için bence çok iyi bir seçenek. Massena Meydanı'nda Old Town'u arkanıza alıp tramvay hattı boyunca yürüdüğünüzde şehrin canlı caddelerinden birini daha keşfetmiş olursunuz. Ayrıca bu cadde üzerinde Nice'in çoğu yerinde olduğu gibi sokak sanatçılarına rastlamak da mümkün. Yine aynı cadde üstünde Nice'in büyük AVM'si Nice Atoll'u da görebilirsiniz. Ama saat 7.30'da kapandığı için birazcık daha erken vakitte gelmenizi öneririm. Tabii bu yoğun gezi programına dayanmak herkes için çok da kolay olmayabilir. Akşam yemeği için bir ucu Massena Meydanı'na bağlanan Massena Caddesi üzerinde birçok restoran bulabilirsiniz. Hatta bunlardan bir tanesi döner de yapıyor. Burada arkadaşlar güzel bir sistem yapmışlar. Bu şekilde paket mi istiyorsunuz, burada mı yiyeceksiniz, ne istiyorsunuz? Şu an dana eti, ekmeğin çeşidi, hangi malzemeler olsun olmasın. Siparişinizi burada verebiliyorsunuz ve ödemeyi buraya yapıyorsunuz. Ve arkadan teslim alıyorsunuz. Kasede olan et döner 10 euro, tavuk olsaydı 9 euro. Ekmek arasında olan 8 euro, eğer tavuk olsaydı 7 euro. Hem tabak hem de bu ekmeğin içi çok dolu. Ama lezzeti Viyana'daki veya diğer Avrupa ülkelerindeki kadar lezzetli gelmedi bize. Biz çok tercih etmedik ama Fransa'ya özgü kurbağa bacağı veya salyangoz gibi bir şeyler yemek isterseniz yine aynı cadde üstünde bulabilirsiniz. Fiyatlar da bu şekilde. Nice İtalya'ya çok yakın olduğu için güzel pizza bulmak da çok zor değil. Biz Delisi Pizzeria diye bir yerin pizzalarını gerçekten çok sevdik. Buradaki fiyatları da şimdi size göstereceğim. Nice'deki son duraklarımız için tekrar yürüyüş yoluna iniyoruz. Burada bir tur atınca bile anlıyorsunuz ki bu yol gerçekten bu şehre bir güzellik katmış. Yürüyüş yapmak isteyen, spor yapmak isteyen, sosyalleşmek isteyen herkes kendini buraya atıyor. Ve boylu boyunca uzanan, hiç daralmayan, hiç kesilmeyen 7 kilometrelik bir yol. Ben başka gittiğim hiçbir şehirde bu kadar uzun bir yürüyüş yolu hatırlamıyorum. Bu kadar geniş en azından. Ve sahil boyunca uzanıyor. Hem gece hem gündüz gerçekten çok keyifli. Neden olduğunu tam olarak anlamasam da Nice'deki en ikonik yapı Le Negresco Oteli. Hatta buradan aldığımız magnetlerde bile bu otelin resmi var. Belki görünce fikrim değişir dedim. Yani görünce bir tık daha güzel olduğunu hissettim ama yine de niye bu kadar önemli bu otel bilmiyorum. Ama buradaki en ikonik yapılardan birisi bu. Nice ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Fransız zirvesi ile ilgili diğer videolar için kanalıma göz atabilirsiniz. Görüşürüz.